Sayın Cengiz Akıncı, henüz 16 yaşındayken çok kıymetli sanatçımız, anneniz ressam Nail Akıncı'nın size hediye ettiği bir resim ile koleksiyonerlik yolculuğunuz başlamış. Bu uzun süreçte bilinçli bir koleksiyon oluşturma, temalı bir koleksiyona sahip olma süreci nasıl gelişti ve bugünlere nasıl geldiniz? Eşiniz Lale Akıncı ile koleksiyonerlik bağlamında ayrıştığınız noktalar oldu mu? Ya da birbirinize sanat tercihlerine nasıl saygı gösterdiniz? Çok güzel. Aslında benim resme olan sevgim, ilgim henüz çocukluk sürecinde başladı. Çünkü rahmetli annem akademiden diploma aldığı vakit ben 7 aylıkmışım. Yani öğrencilik sürecinde evleniyor. Çünkü onun öğrenciliği 13 yıla varan bir süreç. Verem nedeniyle 6 yıl bir ara veriyor. 49'da akademiye de girip 50'de babamla evleniyor. Ben 51 Ekim doğumluyum. 52 Temmuz'unda mezun olduğu vakit 7 aylıkmışım. Yani kendimi bildim bileli. Küçükten yani. Evet, yani çok biz sanatçılarla, annemin hocalarıyla, atölye arkadaşlarıyla, kendi kuşağından bir önceki, hatta 2 önceki kuşak onun sanatına ilgi duyan, sempati duyan, kabiliyetli bulan meslektaşlarından iç içe bir yaşam oldu. Bunların etkisiyle ben yani şeyin içindeydim, ortamın içindeydim. İkincisi o dönemde, o öyle bir dönem ki Türkiye'de ressamların gerçek anlamda sanat için Don Quixotevari bir mücadeleyle resim yaptıkları dönemde. Hani bir resmi satmak, matmak çoğunun o dönemdeki işlerinde tarih ve imza bile yoktur. Bilahare atılmıştır. Yani çünkü öyle bir sergilerde, devlet sergilerinde belli işte bir takım kurumlar alır. Binde bir özel, çoğu hediye edilir şey. Dolayısıyla annemin kendi kuşağından çok değer verdiği, onun yapıtlarına ilgi duyan sanatçı arkadaşlarıyla değiş dokuş yaparak oluşturduğu bir yaklaşık 30 parçalık bir koleksiyon vardı. Ama ben çocukken sen büyük koleksiyon yaparsan bunu sana veririm falan filan diye böyle bir şey söz konusu değil. Ama ben 16 yaşında anne ben resim koleksiyonu yapmak istiyorum. Şeyin etkisi belki onda hayat mecmuası o dönem çok popüler entelektüel kişilerin evlerine giren göreceli olarak batıdaki mecmuaların formatına yakın bir şey. Onun da ortasında Kemal Erhan'ın koleksiyonundan resimlerin reprodüksiyonları çıkardı. Ben belki onun etkisiyle anne ben de resim koleksiyonu yapmak istiyorum ama Kemal Erhan'ın koleksiyonun içinde bana çok daha doğrusu annemin etrafındaki kitleye çok uygun gelmeyen yani şey vermeyeceğim benim de koleksiyonumda bir yapıtı vardır. Örneğin İbrahim Safi'nin çok yapıtları daha çok yani bir yıl içinde 52 hafta boyunca hayat mecmuası çıkarken belki 10 defa İbrahim Safi çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Ama ben bir koleksiyon yapma fikri bende böyle bu şekilde oluşmaya başlayınca teşvik için o dedi ki o zaman bunların hepsi senin. İleride dedi, kendi evine çıktığım vakit, üniversiteyi bitirip çıktığım vakit, para kazandığım vakit şey yaparsan bunlara ilave yaparsın. Bu arada en önemlisi bugün maalesef çok pişman olduğum bir bağış var. İstanbul Modern'e yaptığım. Ben henüz çok küçükken, yani daha kendimi bilmez, tanımadığım bir süreçte, tam böyle bilincinde olmadım. 13 yıla yakın bir öğrencilik sürecinden sonra akademiden kopunca annemde şöyle bir saplantı oluşmaya başlamış. Ben akademiden uzaklaştım, sanatım gerileyecek, kötü bir şey de yaparsam tenkit edecek bir hocam olmayacak diye her fırsatta akademiyi ziyaret ediyor, hocasını. Zeki Kocamemi'yi ziyaret ediyor, yaptığı işleri gösteriyor, tenkitlerini alıyor, görüşünü alıyor bir şeyinde. Kocamemi de çok sevdiği bir öğrencisi, çok değer verdiği bir öğrencisi. Diyor ki Nail'e çok büyük bir mücadele verdin. Sen çok bir mücadele verdin. Ben diyor ve çok iyi bir şeydi. Çünkü akademiden mezuniyet derecesi normalde en iyi. Yani birincilik de bu sergide o mezuniyet resminin şeysi vardı. Birebir deseni vardı. Kemal Bilensoy ile ikisi en yüksek puanı alarak 52'de bütün atölyelerdeki
resim bölümü öğrencileri içinde çok başarılı da bir mezuniyet şeyi verdin. Senin diyor bu mücadelen şey için ben sana bir albümün Münih dönemi desen albümüne hediye edeceğim. 72 parçalık ama önlü arkalı, önlü arkalı, önlü arkalı. Bunu büyüyünce diyor Cengiz'e hediye edersin diyor. Çünkü ben bebekken bir iki defa istekleri üzerine arkadaşlarının atölyede benim desenlerim de çizilmiş. Ama annem çok dövünürdü. O gün senin çizilen desenlerini isteseydim hepsi severek, sana ithaf bile ederek ileride verebilirlerdi. Akıl edemedik yani o dönemde yani ilerisini ne bugünleri insanlar görebiliyor ne Türkiye'nin gelecekteki gideceği noktayı yapılıyor. O öyle bir şey yok ama annemin çizdiği, o gün çizdiği bir desen müze koleksiyonuna girdi. Yani annemin desenleri de, evet bütün desenlerini, resmi her dönemde yaptıklarından örnekleri aldılar, müze koleksiyonuna girdi. Ben o hediye ettiği albümü annem gözü gibi korudu. Ondan sonra hep dediği, hatta röportajlarında belirttiği, ben daha sonra uluslararası ödüller aldım. Önemli ulusal ödüllerin hepsini aldım. Akademi ödülü aldım ama hiçbir ödül bana hocamın verdiği o desen albümü kadar beni mutlu kılmadı. Bunu her vesileyle ben validenin vefatından sonra o desen albümünü, çünkü İstanbul Modern kurulmuş, bütün Türk sanat tarihinde, bütün sanat tarihçilerinin üstünde ittifakla birleştikleri bir nokta var. Türkiye'ye modern resmin gelişi Ali Çelebi ve Zeki Kocamemi'nin Galatasaray sergilerinde yapıtlarını teşhir etmeleriyle başlıyor. Şimdi atölyenin en gözde öğrencilerinden, belki zaten o atölyede bugün Türk resminde ortada olan yegane kadın Naile Akıncı. İkinci bir Zeki Kocamemi atölyesi çıkışlı. Her ortamda, her koleksiyonda ikinci bir sanatçı yok. Kadın sanatçı. Annem bundan üzüntü duyardı. Derdi ki Naile Akıncı ödülünün verilmesinin de çok yetenekli kızlar geldi. Çok yetenekli ama bir kısmı resmi çok sevmiyordu. Onlar geldiler, iyi giyinmesini, iyi makyaj yapmasını öğrendiler, bitirdiler. Bir kısmı da çok yetenekliydi, çalışkandı. Evet. Kısmeti çıkmıştı. Hayır, çok yetenekli, çok ama kötü evlilikler yaptı. Bu kötü evliliklerin sonucu sanatları köreldi, geriye gittiler. Herkes benim kadar ondan sonra, çünkü validede bir Çerkes inadı var. Hiç kavga patırdı, münakaşa, tartışma, klikleri yok öyle bir şey. Ama bir hedef kafasında belirlediği vakit iki cihan bir araya gelse çok nazik oturur, böyle gayet böyle dinler. O nazik dinler, bildiğini okur, hedefe kilitlenirdi. Herkes o mücadeleyi vermiyor. Bir de bize de yansıtmazdı. Yani çünkü zaman içinde onun da babamla her şeyi çok ahenkli yürümedi yani. Hiçbir şekilde yürümedi. Bize yansıtmazdı ama o bildiğini bir şekilde okurdu yani onu. Ama herkes aynı mücadeleyi veremedi. O nedenden ötürü hep derdi ki kızların desteklenmesi lazım. Kadın sanatçıların desteklenmesi lazım. Biz o nedenden ötürü onun ödülünü yani biz tüm varlığımızı Türk Eğitim Vakfı'na bıraktığımız vakit 6 kişi, rahmetli kayınvalide, kayınpeder, annem, babam, eşim ve benim adıma burslar verilmesi ama Naile Akıncı burslarının akademinin resim bölümü kız öğrencilerine verilmesini ve bu burs alanlardan son sınıfta en başarılı bursiyerin de Naile Akıncı ödülüyle diplomasını almasını ve bu bursun yüksek lisans bursu olarak devamını ve Türk Eğitim Vakfı'nın biz Türk Eğitim Vakfı'nın kriterlerinin de ötesine geçiyoruz. Çünkü Türk Eğitim Vakfı 9 ay müddetle veriyor. Biz aynı meblağı 12 ay müddetle veriyoruz, yapıyoruz ve anneme akademi ödülü olarak verilen Ressam Baykuş ödülünün geliştirilmiş bir replikasını aynı sanatçı hazırladı. Bir diplomayla beraber bir kız öğrenci hiç değilse hayata sanat yaşamına başlarken bu bir 42 kilometrelik bir yarış. Hiç değilse yarışın 5. kilometresinden başlasın. Yani amaç buydu. Annem böyle bir şey yapın demedi ama onun fikirleri bu olduğu için ben rektör hocaya da bunları hep anlattım. O zaman Cengiz Bey dedi yani ödülün aslında yaratıcısı, mimarı
Profesör Doktor Handan İnci Elçi'dir. Bizim çünkü vasiyetnamemizde de bir ödül verilmesi konusu onun önerisi üzerine vasiyetnameye girdi. Handan Hanım'ın şeyidir doğrudan doğruya. Ben annemin fikirlerini anlatıyordum. Yani burslarda akademi öğrencisi bu nedenle o zaman dedi en başarılısını böyle yapalım. Ve bu sergi gündeme geldiği vakit niçin dedi Allah size uzun ömür versin. Tamam benim de gitmeye niyetim yok 120 yaşından önce ama şimdiden başlayalım dedik yani. Hemen bu yıl devreye girdi. Başlandı. Aynı zamanda Sakıp Sabancı ödülünü alan Berrin Hanım, Berrin soyadını unuttum kızcağızım, Berrin. Sakıp Sabancı ödülünü yani 2 ödül alarak mezun oldu şeyden. O en başarılı olduğu için ona verildi açılış günü serginin açılışında. Hem ödülünü aldı, hem diplomasını aldı, heykelini aldı ve ondan sonra da yüksek lisans sınavına girip kazandığı için 2 yıl müddetle şimdi yüksek lisansını yapıyor. Ondan sonra burslarını da alıyor tabii. Bu koleksiyonerlik döneminde Lale Hanım'la hep ortak yaptığınız koleksiyonu. Şu var, 83'te evlendik. 83'te evlendikten sonra Lale çok sevdi. Zaten ailesinin bir bölümü İsviçreli. İsviçreli olan işte teyzesi özellikle sanatla çok iç içe olan bir hanım. O nedenden ötürü evlerinde hep bir resim, sanata ilgi, babasının yönlendirmesi sonucu hep yurt dışındaki öğretimi, Lozan Hukuk Fakültesi çıkışlıdır. İngiltere'deki eğitim sürecinde, İsviçre'deki eğitim sürecinde hep Avrupa müzeleri falan yani psikolojik olarak her şeyle hazırdı. Bu şey hep gülerek söyler. Birkaç resim getireceğim demişim. İlk ev açıldığı vakit birden bize 60 tane birden resim geldi. Sonra gelenler ilk etapta bir 60 tane geldi diye hep söyler. Yani o bunlara şeydi. Ondan sonra da bizim şeyimiz demin aşağıda size söylediğim gibi bizim zevklerimiz %95 uyum içinde gitti. Yani farklı zevklerimiz olmadı. %1-2 ama yine de mesela tereddütte şu resim mi, şu resim mi, 2 resim ikimizin de çok beğendiğidir ama genelde ona ya ben onunkine katıldım ya o benimkine genelde katıldı. Bir mutabakatla hep oluşturduk. Yani resim koleksiyonu oluştururken herhangi bir sanatçının herhangi bir yapıtını yapmak üzere aramızda herhangi bir fikir ayrılığı, sürtüşme demeyeceğim ama fikir ayrılığı olmadı. Ve ondan sonra da severek aldık. Yani değerleri söylüyor görenler, koleksiyon sergisini görenler değerleri hakkında belirgin bir izlenimlerini hep aldığımız izlenimler de hep olumlu olmakla birlikte ama onların değeri kadar hepsi sevilerek alındı. Severek aldık. Yani almak için almadık. Almak için almadık. Ayrıyeten de ailelerimizden veya şu veya bu nedenden ötürü havadan gelen bir meblağ ondan sonra da almadık. Hepsi benim ağırlıkta, tabii eşimin de bana yardımcı olarak yaptığı fikri çalışma, mesleki gelirlerimizi bu koleksiyon oluşumuna. Aynı zamanda da zaten tabii, evet. telif hakları. Evet, telif haklarıyla olan bir de o arada tabii ki demin size söyledim, örneğin Halil Bey'in Akdeniz'in İstanbul ki çok iyi bir sanatçı, çok güçlü bir sanatçı. Bütün diğer müzelerde yapılır ama İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde yapıtı yoktu. Şimdi bu koleksiyonla bizim ilk etapta 3 parça işi birden girdi. Sergide ondan sonra 2 tanesi yer aldı, bir tanesi yapmadı. Mesela Lale ile olan bir çok büyük bir mağduriyeti oldu. Mağduriyetin çok kısa zamanda giderdik. Sergide olan abstre, yağlı boya çalıştığı dönemden şeyini seçtik biz. Çünkü bize istediğimizi seçme hakkını tanıdıydı. Biz o 2 parça üzerinden dedik fikir o muydu, bu muydu? Ama Lale benim bir kırmızı leke konusundaki şeyime katıldı. Seçtiğimizi aldık da o sergilendi yukarıda. O başka bir daha böyle bir griler içindeki bir kompozisyonu beğendiydi. Sonra Halil Bey'den evlerine yemeğe gittiğimiz vakit o ikincisini hediye ettiler. Son dönemi işlerinden bir vardı ama bu şekilde yapıt yaptıktan sonra kendisi müzenin özellikle bugünkü müzenin objektif bir yönetimi, yönetim tarzı, idaresi, sanatçılara gösterilen
saygıdan etkilenerek Türk Tarih Kurumu'nun düzenlediği 100 yılda 100 ressam 100 tuval sergisinde yer alan yapıtını da müzeye hediye etti. Aşağıda müdür beyin odasında gördünüz. Yani dolayısıyla 4 tane yapıtı da İstanbul Resim Heykel Müzesi koleksiyonuna bugün girmiş oldu. Evet. Ben konumuza tekrar dönersek, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ne 700 eserden oluşan kapsamlı bir koleksiyon bağışladınız. Ben bu çok önemli girişiminizi 100 yılın bağışı ya da kilometre taşı bağışı olarak tanımlamak istiyorum. Çünkü dünyada çok örneği var ama Türkiye'de yok böyle bir bağış. Bildiğim kadarıyla Türk resim sanatı tarihinde böyle, Türk sanat tarihinde böyle bir bağış yok değil mi sizin de? Yok, böyle bir bağış. Ufak tefek şeyler var. Evet, evet. Daha ziyade sanatçıların kendi yapıtlarından yaptıkları bağışlar var tabii ki. Ama bir koleksiyonun, komple bir koleksiyonun bağışı diye bir olay yok. Ayrıyeten de bu 700 parça yapıt bir seferde değil, önümüzdeki yıl ki belki Türkiye'de ilk kez bir koleksiyon sergisi açılacak, 3 boyutlu işler. Evet. Yani heykeller, seramikler, cam yapıtlar müzeye ilk kez bizim koleksiyonla beraber girdi diyebiliriz. Verdik yani şu an. Planlanıyor bu Önümüzdeki yıl Ekim ayında onlar açılacak ve 3 boyutlu iş üreten sanatçıların 2 boyutlu işleri, yani örneğin Nuri İyem'in hem resmi hem heykeli hem seramiği var koleksiyona bizim kanalımızda giren. Tabii onlardan eğer 2 boyutlu iş üretenler varsa, örneğin Bedri Rahmi ve Eren Eyüpoğlu'nun hem seramiği var hem resimleri var, şeyi var yani onlar. Nasip İyem'in hem seramiği hem resmi var, şeyi var. Heykeli de var tabii, hem heykeli de var, onun da aynı şekilde heykeli de var. Bunlar hepsi birlikte sergide. Yani önümüzdeki sene Ekim ayında açılacak serginin şu yönde diyebilirim ki, Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla, ki herkes aynı şeyi söylüyor, 3 boyutlu plastik sanat yapıtlarını toplayan bir koleksiyoner yok. Tek tük şu şekilde alıyor. Örneğin seramik deyince Füreyya Hanım'ın adını çok duyduğu için bir Füreyya, bir ara rahmetli Atilla Galatalı sağken tek tük duyuyordu. Picasso'nun başkanlığındaki jüri büyük ödülü verdikten sonra onu almaya başladı. Yani sonradan çok zengin olanlar, varlıkta, yani 2000 sonrasının türetileri anlayarak, anlamayarak Ali ve Buziya'nın çanaklarına yöneldiler. Ben sakın yani bunları küçümsüyorum sanmayın. Bizim koleksiyonumuzda da bunların birçok yapıtı var. Hepsinin. Ya da Boğaz'daki yalılarda yabancı heykeltıraşlar var. O ayrı bir moda oldu. Bu tür şeyler var. Yani tek tük pek işte bir iki tane heykel var mı yok mu? Heykele pek en nankör, yani seramik bir ölçüde yine Türk sanatında bir geleneği olduğu için bir İznik, bir Kütahya, bir Çanakkale seramikleri dolayısıyla bir ölçüde seramiğe daha bir yatkın bir toplum, ama heykel tamamen put şeyinden anlayışının. Kaç heykel bağışladınız koleksiyona? 100 parça civarında, 100 civarında, 150, 200 yok, 200'ün üstünde seramik var. Yaklaşık 30-40 tane. Çılgın bir rakam. Evet, hiçbir koleksiyonda böyle bir şey duymadım. Yok yani camlar var, şeyler var, porselenler var. Antika İznik, Çanakkale'ler var. Ayrı, ama o ayrı. Çağdaş ya da modern diyebileceğimiz yok. Bizim koleksiyonumuzda da Kütahya seramikleri, Kütahya çinileri vardı. Ayrıyeten de Çanakkale seramiklerimiz vardı. Vasiyetnamede gereğince dedik ki yaşarken de onları da teslim edeceğiz. Çanakkale seramiklerini Çanakkale'de açılan seramik müzesine, Kütahya seramiklerini de, Kütahya çinilerini de Kütahya'daki Çini Müzesi'ne, yaklaşık herhalde bir 60 civarında eski nadide Kütahya var. Yani ben Kütahya'daki Çini Müzesi'ni gördüğüm vakit bizde olan birçok parça Kütahya'da yok. Orada olan bazı parçalar bizde yok, o da doğru, ama bizde olan ki en eski dönemlerden birçok parça Kütahya'daki Çini Müzesi'nde yok. Çanakkale'deki Seramik Müzesi'ni görmedim ama Çanakkale şeyinde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dekanlık yapan ve koleksiyonda çok güzel iki yapıtı bulunan Profesör Doktor Evren Karayer Gökkaya, ki akademide doktorasını vermişti.
Onun kanalıyla bağlantı kuruldu. Artık işte bu sergi tabii çok zaman aldı. Çok detayları var. Bir yıl şeyi var. O nedenden ötürü bunun öncelikle şey yapıldı ama inşallah bu sene o Kütahya'ya Çiniler ve Çanakkale'ye de Bu da muhteşem bir haber. onları da yani biz yaşarken bizden sonra Türk Eğitim Vakfı'na bir sorun kalsın istemiyoruz. Biz yaşarken teslim edip çünkü bu bir tutkudur. Yani onlara ilgi duyan antikaya da ilgi duyuyor. Onların boşluklarını dolduracak evde bir yıl malzeme var. Süper. Peki Cengiz Bey, bir kitap yapılması düşünülüyor mu Evet, var. var. Yani bu çok önemli. Tabii. Yani tamam, müzenin koleksiyonu içerisinde Evet. kitaplara girecektir ama Evet. hem seramik hem cam Var. Onu yeri geldiği için şimdi söyleyeyim. Bizim bağış protokolümüzde şöyle bir hükümle, yani önemli bir hüküm var. 10 ay içinde, bağıştan itibaren 10 ay içinde bağışlanan tüm yapıtların yer alacağı bir kitabı Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü yayınlayacak ve bu şekilde tüm yapıtlar kataloga olacak. Bu bir. İkincisi, bağışlanan tüm yapıtlar sergilenirken, yani buradaki şey değil, Lale ve Cengiz Akıncı tesadüfen şu 3 yapıtta bizim bu bağış şeyi söz konusu olmadan ondan sonra müzeye yaptığımız bir bağıştır. Levi'nin bağıştır. Çünkü 14 parça ben bir bağış yapmıştım Tiraj Hanım'ın ve annemin vefatından sonra her ikisinin anısına bunları yapmıştım, müzeye vermiştim rektörlüğe. Önceki rektör Yalçın Karayağız'ın döneminde tutanakları da var ya. Ama şimdiki protokolde bunlar hep bizim, hatta bizim bu farkındaysanız yukarıdaki koleksiyon sergisindeki çerçeveler aynı formatta. Aynı format çerçeveleri bile aynı formattadır. Bunların sergilenirken Lale ve Cengiz Akıncı bağışı. Öncekiler ama yurt dışında olduğu gibi. Tabii. Bütün bu bağışların yanında ben Fesane'de bir de Naile Akıncı Kütüphanesi gördüm. Sizin yine herhalde orada büyük bir bağışınız var gibi geldi bana. Şöyle var, annem Eyüp'le özdeşleşen bir sanatçı. Yani zaten 50'li yıllarda ilk Eyüp resimleriyle tanınmaya başlıyor. Yani onun sanatına ilgi duyan ilk yazarlar, ilk sanat yazarlar. Örneğin o dönemde Zahir Güvenli çok popüler, çok gözde bir yazar. Ve işte annemin hocaları falan hep Eyüp resimleriyle o dönemden başlayarak Eyüp onun yaşamında çok özel bir yeri vardı. İstanbul Belediyesi özellikle kültür sanatla ilgili en yetkili kişi bugünkü İstanbul Belediye Başkanlığı'nda Sayın Mahir Polat. Genel Sekreter Yardımcısı unvanı ile yapıyor. Kendisi bizi işte bu Kadıköy Gazhane'deki o Eyüp çeşitlemelerinden oluşan, işte yine Ebru Nalan Sülü'nün Bir Kendilik Öyküsü başlığı altındaki retrospektifinde yaklaşık 110 koleksiyondan 200 küsür yapıt toplandı. Ve o vesileyle gerek açılışta, gerek de özel konuşmalarımızda hep annemin adının Eyüp'te en çok onun özel atölyesi konumunda adeta olan Pierlotti kahvesine giden bir sokak, meydan falan bu tür bir şeye vermeyi hep düşündüklerini ama bu tür isimli verilen isimlerin maalesef sonraki dönemlerde siyasi gerekçelerle yok edildikte, bunun da üzücü ve kırıcı olduğunu için böyle bir ihtimali ortadan kaldırmak amacıyla bir sanatsal kuruma, Naile Akıncı Kütüphanesi, Naile Akıncı adını vermeyi düşündüklerini söyledi. O arada Fesane açılışı gündeme geldiği vakit bizim onu söylemişti. Yani ben açıkçası çok ciddiye yani tabii ki doğru içtenlikle söylendiğinin bilincindeydim ama hani bu tür vaatler bizim hep olduğu için pek yani olur da olmazdı ama iyi niyet beyanı olarak ben kabul ettim. Yani bu mutlak olacak bir şey olarak hiçbir zaman düşünmedim ama bir anda bir davetiye geldi ki açılıyor, yapılıyor ve alelacele o Gazhane'deki sergiden belediyenin bizden herhangi bir talebi de yoktu. Biz teşekkür bakımından 2 yağlı boya,
4 tane gravür belediyeye bağışlamıştık, hediye etmiştik. Yani o sergiyi düzenleyip, o serginin tüm masrafları düşünebiliyor musunuz? Yani belediyenin herhalde harcaması 1,5 milyon liranın altında değildir. Çünkü sigortalar 110 tane koleksiyondan, müzeden, yapıtın toplanması, Türkiye'nin her tarafından gelmesi, nakliyesi çok ciddi. O kitabın yayınlanması çok çok ciddi bir şey. Hani en azından Allah'tan da bu arada raiçler çok yükseldiği için annemin resimlerini raiç borçlu hissetmedik. Yani o iki parçayla, iki yağlı boya gravürleri bir kenara bırakırsak yapılıyordu tabii, karşılık olarak değil, onlar böyle bir şey. Ama siz ekstra kitap bağışı yapmadınız. Ekstra yaptık. Annemin bütün arşivindeki kitapları, sanat kitaplarını, ona ithaflı olan kitapların tamamını Müze Gazhane'ye, Gazhane diyorum. Fesane. Fesane'deki Naile Akıncı Kütüphanesi'ne, yani yine ciddi bir bağış olmuş. tabii 100 koli bağışlandı. Ve orada kendimiz yani annemin birçok şeyi bizim kütüphanede duruyordu. Benim elimde kalan, ondan sonra salt ne kaldı derseniz, bütün sanat kitaplarını verdim. Sadece annemle değinen, annemden bahseden yapı kitapları tuttum. Yani elimde bir şey, biyografik değeri olanlar. Evet, olanları tuttum ama onlardan da 2 tane, 3 tane olanları verdim tabii, oraya verdim. Yine de vereceğim. Yine de vereceğim yani yapacağım. Bu şekilde belediyeyle böyle bir 100 koli kitap oraya bağışladık. Kütüphane yapmışsınız aslında. Tabii yani, ama çünkü İstanbul'daki en kapsamlı sanat kütüphanesi olduğu söyleniyor. Ben diğer kütüphanecilik çok güzel olmuş. Bir şeyim yoktu ama açılışta tabii görmek de çok hoştu. Fotoğraflarını falan çektik. Annemin yapıtlarıyla o kitapların, onun adını taşıyan bir şeyin olması çok tabii ki Ekrem Başkan, biz bilmiyorum, en azından bizim kalben bağlı olduğumuz, desteklediğimiz bir kişi. Onun döneminde, onun yönetimin altında böyle bir şey olması bizi çok mutlu kıldı. Ben de çok memnunum. Çok fazla sanat mekanı açtı. Tabii. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok sanata yatırım yani yaptı. Bugüne kadar görmediğimiz bir şeyleri bütün gerçekleştirdiler. Evet. Son bir sorum olacak Cengiz Bey. Sakıncası yoksa bütün bu Resim Heykel Müzesi'ne bağışladığınız koleksiyonun maddi değeri konusunda bir bilgi var mı? Vallahi hiçbir araştırma yapmadım ama sadece şu kadar söyleyeyim, yani anneminkilerden başlayarak söylemek gerekirse, bu 2 sergiden sonra 92'ye 53 ebadındaki, bugün Eyüp olsa 1 milyon liraya aşar diyorlar, bir boğaz peyzajı 92'ye 53 santim ebadında, çekiç fiyatı 490, vergili fiyatı 580 bin liraya, küsur bin lira geçti. Yani validenin resimlerinin değeri bu, buradakilerin bu. Bugün bir Çallı'nın değeri ne olabilir? Yani söyleyemem. Söyleyemeyiz. Bir Hala Asaf'ın değeri ne olabilir? Bursa döneminin bir şeyi. Onun gibi çok değerli bütün sanatçılar. Yani bizim için şunu söyleyeyim, hiçbir maddi hesaplamadık. Çünkü bizim için bir karışlık orada gördüğünüz desen veya sulu boyayla 1 metrelik, 1,5 metrelik resim arasında değer önden, hiçbir manevi değeri aynı. Maddi değerleri farklı olabilir, ticari değerleri farklı olabilir. Ama şunu söyleyeyim, herhalde İstanbul'un gözde bir yerinde bir apartman alınabilirdi herhalde. Herhalde alınabilir gibi geliyor. Herhalde alınabilir. Hesaplamadık, düşünmedik de, ama böyle bir şey var. Ama biz severek verdik çünkü terk-i diyar edince kimse ne koleksiyonuyla, ne maddi varlığıyla, ne mallarıyla, ne hiçbir şeyle gitmiyor. Herkes 5 metrelik bir patiskayla sarılarak gidiyor öbür tarafa. O nedenden ötürü bunun gelecek nesillere intikal ettiğini görmek ve gelecekte bunu gören kişilerden, Allah rahmet eylesin, iyi ki bunları bağışlamışlar. Bir de bunun ötesinde bu müzenin kapalı olduğu dönemde, bürokratik nedenlerden, fiziki nedenlerden müzenin kapalı, tahsisatın olmadığı dönemlerde Türk sanatında gerçekten yeri olan
çok değerli orta kuşak, artık günümüzde yaşlı kuşak haline geldi yaşayan birçok sanatçı temsil etmiyordu. Onlar müzeye girdi, temsil edilmeye başlandılar. Ve o kadar duygulandılar ki açılışta vardılar. Hepsinin gözleri yaşlıydı adeta. Müzeye yapıtlarının müzede teşhir edildiğini görmek. O beyanda müzede teşhir edilen yapıtların, sanatçıların bazı olmayan dönemlerinin burada yer alması tabii ki çok hoş bir şey. Bunları biz yaşarken gördük. Bunun parayla ölçülmeyecek bir manevi hazzı var. Kesinlikle. Hazzı var. Biz onu yani maddi değerlerinin tutarı, onu yapardık, bunu yapardık diye bir şey ve severek ver. Yani üstümüzden sanki bize bir külliyetli bir miktarda bir borç verilmiş. Biz bu külliyetli miktarda borcu ödemişçesine mutlu olduk. Bu borç kimeydi? Türk gençliğine, gelecekteki Türk nesillere, Atatürk nesillerine. Atatürk'ün izinden gidecek, sanata değer veren nesillere. Çünkü bu müze dahi Atatürk'ün eseri. 37'de bizzat Atatürk'ün önerisiyle kurulan ve Güzel Sanatlar Akademisi'ne o dönemdeki şeyiyle patronajı bırakılan, yönetimi bırakılan bir müze. Atatürk'ün kurumu. Ona şey yapmanın bambaşka bir şeyi var. Ne Çünkü büyük bir gurur. bambaşka bir duygusal tatmini de var yani. Farklı bir şey de var. Peki Cengiz Bey, son bir sorum daha var. Eser almaya devam edecek Tabii, misiniz? tabii. Peki çağdaş mı düşünüyorsunuz, yine modern sanat mı düşünüyorsunuz? Vallahi ben yani bugüne- kendi koleksiyonunuzla uyumlu mu gitmeyi düşünüyorsunuz? Vallahi biz sanat şeyinde yoz sanat vardır, iyi sanat vardır, gerçek sanat vardır. Ressamları da ondan sonra rahmetli annem de onu derdi. İyi sanatçılar vardır, starlar vardır, vasat sanatçılar ve zayıflar, tabii onları ciddiye almıyoruz. Önemli olan iyi ve çok iyi sanatçı. İyi sanatçıların çok iyi yapıtları, birinci kalite yapıtları toplamak, anlayışlar arasında fark şey yapmamak. Ayrıyeten bugünün resmi çağdaş resimdir. Bugün üretilen her sanatçının yapıtı çağdaş yapıttır. Bir sanatçının yapıtının ötekisinin birbiriyle üst üste gelirse onun zaten kıymeti yok. Özgün olmak kaydıyla biz iyi sanattan, gerçek sanattan yanayız. Karşımıza çıkan zaten koleksiyonumuzda da onu kanıtladık sergide. Belli bir anlayışın ürünleri değil, değişik anlayışların güzel örnekleri, kaliteli örneklerini ile koleksiyon yapmak önemli bana göre. Yine aynı yolda devam ediyoruz. Faaliyete başladık. Süper. Cengiz Bey, çok teşekkür ediyoruz. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Estağfurullah, ben Eşinizin ve teşekkür sizin. ederim. Ben teşekkür ederim.